Merhaba, bildiğiniz gibi ben bir süredir glutensiz besleniyorum bir sağlık sorunum sebebiyle. Glutensiz beslenirken öncelikle normal sevdiğim şeylerin alternatiflerini bulmakla çok uğraşmadım. Çünkü gluteni kestiğim anda güzel kilo vermeye başladım. Bu da çok hoşuma gitti. Alternatif üretirsem çok yersem diye korktuğum için biraz oyalandım. Ama şimdi yavaş yavaş işte 2 haftada bir falan böyle güzel bir atıştırmalığın glutensiz versiyonunu yapayım diye düşünüyorum. Eskişehir'e gittiğimde Daha'nın babaannesi ve dedesinden öğrendim. Zamanında onlara Vietnamlı misafirler gelmiş ve pirinç yufkasından zamanında onlara sigara böreği gibi bir börek yapmışlar. Öyle olunca pirinç yufkası nereden temin edilebilir diye araştırdım. İnternette satılıyor, biraz pahalıca ama zaten her gün börek yemediğimize göre, 40 yılın başı yediğimize göre bir sakıncası olmaz diye düşündüm. Ben markasını kapatarak göstereyim. İnternetten şöyle bir şey aldım. Şimdi bunu kullanarak bir börek yapacağım ama Vietnam böreğini sonra deneyeceğim. Onu tam bilmiyorum. Ben normal bildiğimiz kat kat sanki yufkadan peynirli bir börek yapıyor gibi börek yapacağım. Bunun için klasik ne yapacağım? Bir kabın içerisine burada sıvı yağım var. Yumurta kıracağım. Yumurtanın birinin sarısını üzerine sürmek için ayıracağım. Kalan 1,5 yumurtayı buraya kıracağım. Tuz koyacağım. Yoğurt ekleyeceğim ve klasik börek karışımını yapacağım. İçine koymak için ben beyaz peynir rendeledim. Kıymalı iç de hazırlanabilirdi. Şimdilik denemek için ilk kez pirinç yufkası kullanacağım için basit bir şey deniyorum. Birazdan göreceğimiz üzere de pirinç yufkalarını birkaç saniye, 5'er saniye suda tuttuğumuzda yumuşuyormuş. Klasik yufka gibi oluyormuş. Önce karışımı yapacağım, sonra yufkaların işlemine geçeceğim. Bu arada glutensiz tariflerde lütfen dikkat edin. Ben çölyak hastası değilim. Gluten intoleransım yok. Dolayısıyla eser miktarda bir şeyin içinde yanlışlıkla gluten alsam da benim için fark etmiyor. Ben sadece otoimmün hastalığa sahip olduğum için gluten yemeği kestim. Ama eser miktarda geldiğinde bana bir zararı yok. Dolayısıyla lütfen verdiğim tariflerdeki bütün malzemeleri bu tip hastalığı olanlar araştırsın, sakıncası var mı incelesin. Herhangi bir yanlışlığa sebep olmak istemem. Sadece fikir olarak paylaşıyorum. Börekte kullanacağım karışım hazır. Şimdi geldi sıra yufkaları yumuşatmaya. Paketten çıkan yufkanın biri biraz yıpranmış olarak çıktı. Ama sorun değil. Böreğin ara bir katına konabilir. Çok ilginç. Plastiğe benziyor. Böyle bir şey pirinç yufkası. Şimdi normalde baktığım diğer tariflerde, incelediğim tariflerde yufkayı suyun altına tutup o şekilde tepsiye diziyorlardı. Ben o yöntemi kullanmak yerine buraya su getirdim. Çünkü suyun altına lavaboda tutup tepsiye dizip aynı anda kameraya da çekmem çok zor olacaktı. Ben burada suyu tutup tepsiye aktaracağım. Sizler normal akan suyun altına tutabilirsiniz. Tepsimi sıvı yağ ile yağladım. Şunları çekelim. Yağladığım tepsiye sırayla yufkaları koyacağım. Ayağa kalkıyorum. Yumuşadığında sarma bile yapılıyormuş, yani sigara böreği gibi bir şey. Biraz kabaca da olsa. Evet, sarılabilir aslında. Mesela şu yumuşaklık yeterli gibi. Sanırım bundan bahsediyorlar. Ben şimdi bunu tepsimin dibine diziyorum.
Ve hazırladığım börek sosundan içerisine sürüyorum. Yenilebilir kağıt alıyorum. Bazen yenilebilir kağıdın ince yapısı pastada bir şeylerin güzel dekore edilmesini sağlayabiliyor. Mesela işte martı kanadı yapmıştım. Böyle tane tane tüy gibi durması için kullanmıştım. Ben yapmıyorum ama yenilebilir kağıttan çok güzel çiçekler yapıldığını biliyorum. Mesela o pahalı bir ürün. Onun yerine bu kullanılır mı diye de düşündüm. Fakat bu da pahalı bir ürün zaten. Belki o da pirinçten yapılıyordur. Yani gofret kağıdı deniyor. Tek tek yufkaları koyuyorum. Aynı normal yufka böreği yapılır ya, basit. Onun gibi araya börek sosunu sürüyorum. Şimdi 5. kata geldiğimde araya sos sürüp üzerine iç harcını koyacağım. Çok pahalı olmasaydı şunu deneyebilirdim. Mesela lazanya yaparken lazanyaları önden haşlamıyoruz. Sert, kuru haliyle diziyoruz. Araya koyduğumuz beşamel sosu ve bolognese sosun onu yumuşatmasıyla normal haşladığımız makarnalar gibi yumuşacık oluyor. Acaba bunları da nasıl olsa sarmadığıma göre hiç suya batırmasaydım, sadece şu yumurtalı yoğurtlu sosun etkisiyle yumuşar mıydı pişerken? Büyük ihtimalle yumuşardı ama açıkçası şu an ilk kez deneyeceğim bir ürün. Zaten tadını sevip sevmeyeceğimden emin değilim. Hani en ufak bir olumsuzlukta bir daha yememeye karar verebilirim. Hem o yüzden hem de biraz pahalı bir ürün olduğu için ziyan etmekten de korkuyorum açıkçası. Bu aralar her şey epey pahalı. Ve bu ürün daha da pahalı. Çok ziyan etmek de istemiyorum. Belki ekonomi biraz daha stabil hale gelirse denerim. Ya da bu pirinç yufkasını evde yapmanın bir formülünü bulursam o zaman denerim. Ve nasıl yapıldığını sizinle de paylaşırım. Önce bir tadını seviyor muyuz? Normal hazır satılana güzel oluyor mu ona bakalım. Arkasından o ürünle ilgili değişik şeyleri denemeye devam ederiz. Çok komik, şeffaf. Bir alt kattaki peynirler aynen gözüküyor. Sanki böyle plastik şeffaf bir şey gibi. İlginç bir şey. Bu arada şu kırık parçayı da kullanayım. Evet, ara kata koyalım onu da. O da ziyan olmasın. Son kat yufkamı da koyuyorum. Üzeri de biraz parlak dursun diye yumurtanın bir tanesinin sarısını ayırmıştım. Onu da üzerine sürüyorum. Aslında çörek otu da serpebilirim. Daha şöyle börek gibi börek olur. Bekleyin. Evet, son olarak biraz da çörek otu serptik mi
Bakalım. Şimdi bunu fırında pişireceğim. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Böreğimiz hazır. Şimdi bunu fırına koyuyorum. 150-160 derece civarı iyidir diye düşünüyorum. Pirinç yufkası olduğu için 180 dereceyle riske girmek istemedim. Bakalım nasıl bir börek yiyeceğiz. Neredeyse hazır. Şöyle baktığımda pişmiş gibi duruyor. Üstten. Acaba altı pişti mi? Tam ona emin olamadım. Çok yumuşak, su böreği gibi. İlginç bir şey ama altı pişti mi anlayamadım vallahi. Bakalım altını şöyle görebiliyor musunuz yanmadan? Hayır. Hayır. Yanmadan altını göstermeye çalışayım. Altı çok beyaz. Ama üstünün kızarma sebebi de yumurta zaten. Tahminimce biraz daha pişmeli. Pişmiş gibi görünüyor. Tabii ki üstten bilmiyorum. Altı daha beyazca ama ben artık çıkaracağım ve tadına bakacağım. Şansımı deneyeceğim. Az pişmişse biraz daha koyar pişiririm. Dilimi çıkartmak için biraz uğraştım. Neden uğraştım? Zaten çok ince. Hani bazen hamurun bir ucu takılı kalır da zor çekersiniz. Dağılmasın istedim. İyice emin oldum dilimin düzgün kesildiğinden. Ve elimde şöyle bir börek var. Hani çok misafir ikram etmelik şık bir şey değil ama glutensiz beslenen birinin en azından börek yiyebilmesi için bir imkan. Bakalım tadı nasıl? Evet, yiyebilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi gluten intoleransı olanlar lütfen benim tavsiye ettiğim bütün malzemeleri siz kendiniz değerlendirin. Hani atıyorum yoğurt bana dokunuyordu, şuydu buydu gibi bir şey olur. Ben sadece glutensiz bir yufkadan börek yapma denemesi yaptım. Herkese afiyet olsun.